Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Geçen bölümde sizlere teknoloji ile alakalı bir podcast hazırlamıştım. Eğer transhumanizm konusunu merak ediyorsanız bu bölümü dinlemenizi tavsiye ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu sayede hem güncel konuları takip etmiş oluyoruz hem de yeni kelimeler öğreniyoruz. Bu hafta ise adını çoğu zaman hikayelerde duyacağınız ünlü bir Türk efsanesi olan Dede Korkut'tan bahsedeceğim. Öyle efsane deyip geçmemek lazım. Kendisinin olağanüstü özellikleri var. Bölümün ilk kısmında Dede Korkut kimdir, nerede ve hangi dönemde yaşamıştır bu bilgileri paylaşacağım. Sonrasında daha çok hangi özellikleriyle ön plana çıktığını konuşacağız. En son bölümde ise Dede Korkut hikayelerinden ve bu hikayelerin Türk kültüründeki öneminden bahsedeceğim. Şimdi sizi fazla merakta bırakmadan başlayalım isterseniz. Kendisi yaşadığı dönemlerde Dede Korkut ve Korkut Ata diye biliniyor. Türk dünyasının bilgi atası olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Korkut Ata ismiyle karşımıza çıkıyor. Bunun yanında tecrübesi, bilgin yaşlı hüviyetinin bir gereği olarak da Dede Korkut ismiyle karşımıza çıkıyor. Şimdiden belirteyim. Ben bugün anlatımlarımda Dede Korkut ismini kullanacağım. Devam edecek olursak. Dede Korkut bir rivayete göre 9. ve 11. yüzyıllar arasında yaşadığı düşünülüyor. Evet, yanlış duymadınız. En az 200 senelik bir ömür demek. Bazı kaynaklarda 295 yaşına kadar yaşadığı söylenmektedir. Rivayete göre Türkistan'da Aral Gölü civarında yaşamıştır. Aslında doğruyu konuşmak gerekirse ne zaman doğduğu ve tam olarak nerede yaşadığı bilinmemektedir. Ben zaten bugün daha çok Dede Korkut'un neden bu kadar önemli bir şahsiyet olduğunu anlatacağım. Kendisi Türk Altay ve Oğuz efsanelerinde adı geçen ilk ozandır. Ayrıca kopuz çalar. Kopuzun bulucusu olarak kabul edilir. Hemen hemen her hikayenin sonunda elinde kopuzu ile ortaya çıkar. Dünya ve insanlık hakkında düşüncelerini söyler. Dünyaya fazla bağlılığın boş olduğunu savunur. İnsanlar için bir ibret ortaya koymaya çalışır. Sözleri neşeli fakat akil doludur. Düşünenler için derin anlamlar ihtiva eder. Örneğin, hani dediğim erenler, dünya benimdir diyenler, ecel aldı, yer gizledi. Fani dünya kime kaldı? Gelimli, gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Bu sözlerinden de anlayacağınız gibi bu dünyada yaşamın bir gün sona ereceğini ifade ediyor. Dünyanın kimseye kalmayacağını, her canlının bir gün bu dünyadan gideceğini ifade ediyor. Aslında ne kadar da güzel ifade etmiş, öyle değil mi? Bu sözleri dinlediğinizde kendisinin ne kadar felsefi temellerde konuştuğunu görebiliyoruz. Eğer dinlemediyseniz ve felsefeye de ilginiz var ise Yunus Emre ile alakalı yaptığım podcast'i dinlemenizi tavsiye ederim. Bu bölümü yakın bir zamanda yapmıştım.
Sanırım 61. podcast'iydi. Devam edecek olursak. Ayrıca Dede Korkut yaşadığı dönemlerde Oğuz Türklerinin başı sıkıştıklarında başvurdukları bir bilgeydi. Birçok özelliği vardı Dede Korkut'un. Bu özellikleri arasında 3 tanesi çok önemliydi. Bunlardan ilki at koyuculuktu. Dede Korkut, Oğuz Türklerinde önemli bir yere sahip olan erkek çocuklara isim verme görevini üstlenmişti. Bir hatırlatma. O dönemler erkek çocuklar gösterdikleri kahramanlıklardan sonra at kazanırlardı. İkinci önemli özelliği ise bilicilik idi. Onun bilgisi ve tecrübesinden hiç kimsenin şüphesi yoktu. Müşkül durumda olanların sürekli yardımına koşardı. Üçüncü önemli özelliği ise olağanüstü gücüydü. Doğaüstü bir güce sahipti. Allah ona bir takım üstün güçler vermişti. Şimdi sizlerle bu konuyla alakalı bir anısını paylaşmak istiyorum. Bir defasında Deli Karçar ile karşı karşıya kalır. Deli Karçar kılıcını çeker ve Dede Korkut'u öldürmek ister. Dede Korkut ise Deli Karçar'a "Eğer çalarsan elin kurusun" der. Bunun üzerine Deli Karçar'ın eli gerçekten taş kesilir. İsterseniz şimdi de biraz da Dede Korkut hikayelerinden bahsedeyim. Hikayelerin genel amacı eğlendirmek ve bir şeyler öğretmektir. Ayrıca dinleyicilere yaşamlarında rehberlik etmek için de tasarlanmıştır. Orta Asya Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve genellikle birçok farklı mesaj içerir. Hikayeler genellikle cesaret, dürüstlük, adalet gibi erdemleri vurgular. Kahramanlar bu erdemlere sahip olduklarında başarıya ulaşırlar. Hikayelerde sık sık adaletin sağlanması ve haksızlıkların önlenmesi teması işlenir. Toplumsal düzenin korunması ve herkesin eşit haklara sahip olması önemsenir. Bazı hikayelerde doğaüstü varlıklar ve güçler ön plana çıkar. Bu insanların doğaya ve doğanın güçlerine saygı duymalarının önemini vurgular. Aile bağları ve sadakati sıkça işlenir. Hikayelerde genellikle aile üyelerinin birbirlerine olan sevgisi, saygısı ve yardımseverliği önemsenir. Hikayeler Türk halkının kültürel kimliğini yansıtır ve milli değerlere vurgu yapar. Bu da Türk toplumunun birlik ve beraberliğini güçlendirir. Her bir hikaye Türk kültür ve tarihi hakkında değerli bilgiler içerir ve geleneksel olarak ağızdan ağıza aktarılarak nesilden nesile aktarılmıştır. Ancak farklı kaynaklarda farklı hikayelerin olduğu da görülmüştür. Bu yüzden tam olarak kaç tane hikayesi olduğu konusunda kesin bir sayı vermek zordur. Ama geleneksel olarak 12 adet Dede Korkut hikayesi mevcuttur. Dede Korkut hikayeleri arasında en önemli hikayeyi belirlemek çok zor aslında. Çünkü her biri Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve farklı mesajlar ile değerler içerir. Ancak genellikle Bozkurt Bey ile İskender Bey hikayesi öne çıkar ve birçok açıdan özel bir yere sahiptir. Hikaye iki önemli Türk lideri olan Bozkurt Bey ve İskender Bey'in dostluklarını ve halkları arasındaki ilişkileri anlatır. Bozkurt Bey'in oğlu İskender Bey'in kızıyla evlenmek ister. Ancak İskender Bey bu evliliği reddeder. Bunun üzerine Bozkurt Bey İskender Bey'i yenmek ve kızını almak için savaşır. Ancak savaş sırasında İskender Bey'in yiğitliği ve halkının fedakarlığı Bozkurt Bey'i etkiler. Sonunda iki lider arasında barış sağlanır ve Bozkurt Bey'in oğlu ile İskender Bey'in kızı evlenir. Bu hikaye barış, dostluk ve fedakarlık gibi önemli değerleri vurgular. Dede Korkut hikayeleri sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda diğer Türk ve
Türk halkları tarafında yaşayan topluluklar arasında da oldukça tanınır ve saygı görür. Türk kültürünün önemli bir parçası olarak Dede Korkut hikayeleri Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada bilinir ve sevilir. Özellikle Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi Türk kökenli ülkelerde Dede Korkut ve hikayeleri önemlidir. Bunların yanı sıra Balkanlarda özellikle Bosna Hersek, Bulgaristan ve Makedonya, ayrıca Kafkasya'da özellikle Gürcistan ve Dağıstan'da da bilinir ve değerlidir. Dede Korkut hikayeleri Türk kültürü ve tarihine derin bir bağlılık ifade eder. Bu nedenle Türk toplulukları arasında bir bağ oluşturur. Ayrıca bu hikayelerin çeşitli dönemlerde farklı topluluklar arasında değiş tokuş edilerek ve yeniden anlatılarak yayıldığı da bilinmektedir. Yine güzel ve eğlenceli bir bölümün daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar dinleyen tüm dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Aranızda daha önce Dede Korkut hikayelerini duyan var mı acaba? Böyle olağanüstü güçlere sahip birisinin tüm gücünü insanlığın yararına kullanması ne kadar da güzel ve anlamlı, öyle değil mi? İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 60 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 6 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.